TV8 ekranlarında 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz profesyonel koç Selin Özen. Selin Hanımcığım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ediyorum siz. Bizler de iyiyiz. Sabah sabah çok güzel bir konuyla açacağız sizinle. Belki herkese bir nebze tılsım dokunacak bir konu olacak. Kendi içlerinde, kendi hayatlarında, çevrelerinde ya da çocuklarında, eşlerinde görülebilir bir şey olacak. En ince ayrıntısına kadar sizlerden dinleyeceğiz şimdi Selin Hanımcığım. Sağlıklı özgüven nedir? Sağlıklı özgüven, kişinin kendini aslında yeterli hissetmesi, kısaca bahsetmek gerekirse. Kendiyle ne kadar barışık olduğu, kendini ne kadar tanıdığı, zayıf yönleri, güçlü yönleri, nerede nasıl davranacağını, ne kadar yeterli olacağını bilmesi, aynı zamanda adım atmakta ne kadar cesur olduğu, bunların farkında olması ve yapabilirliğini, neyi yapabileceğini, neyi yapamayacağını ne kadar bildiğiyle ilgili sağlıklı özgüven. Bir de bunun sağlıksızı var. O zaman bunları yapamıyorsa da sağlıksız mı olarak geçiyor? Sağlıksız değil, aslında şöyle oluyor. Zayıf özgüven ya da hiper özgüven diyebiliriz. Zayıf özgüven şöyle, aramızda öyle toplumda öyle insanlar var biliyorsunuz. Hiçbir şey yapamam, hiçbir şeyin altından kalkamam, benim için imkansız derler sürekli olarak. Bu zayıf özgüven olarak değerlendiriliyor ama hiper özgüvende de hani benim elimden hiçbir şey kurtulmaz, ne olsa yaparım. Her şey benim. Evet, her şeye varım, mükemmelim gibi. Peki özgüveni neler oluşturur? Özgüveni aslında çok fazla şey oluşturuyor. İlk başta tabii ki genetik çok etkili özgüvende. Aynı zamanda anne baba. Özgüveni ilk ailede görüyoruz. Nasıl yetiştirildiğimiz çok önemli. Aynı zamanda nasıl bir toplum içindeyiz. Çevresel faktörler de çok önemli. Mutlaka. Daha sonrasında yetişkinliğimizde işte eğitim, iş hayatımızla beraber çok fazla etken var aslında özgüven Peki için. özgüveni ne oluşturur sizce? Yani ilk önce anne babadan doğduk. Anne babanın verdiği genetiklikten sonra anne baba, arkadaş, işte çevre, iş hayatı gibi şeyler mi bizim karakterimizde etkiliyor? Aynen öyle. Genetik tabii ki geçirgen bir konu. Şöyle aslında özgüvenli bir anne babaya sahipseniz siz de özgüvenli oluyorsunuz. Otomatikman. Tabii doğru orantılı etkiliyor Evet. sizi. Özgüvensiz olduklarında da neden? Çünkü doğduğumuz ailenin içerisinde biz ilk önce anne babayı görüyoruz ve onları kopyalıyoruz. İdolümüz. Evet. Doğal olarak anne baba çok etken. Kendileri dışında da size yaklaşımları çok önemli. Yetiştirirken sizler sürekli eleştirisel yaklaşıyorlarsa ve sizi diğer çocuklarla çok kıyaslıyorlarsa evet özgüvensiz Evet, en büyük hata burada yapılıyor aslında değil mi? Çok büyük oluyor. Peki Aynen. Selin Hanımcığım, özgüven geliştirmeye kalksak, böyle bir özgüvende eksikliğimiz varsa, sizler bunun için neler yapıyorsunuz? Biraz bahseder misiniz? Tabii zaten bu konuyla ilgili çok fazla başvuran danışanımız oluyor. Evet. Ancak şöyle bir durum var. Bunu kişiliklerinin bir parçası olarak görerek geliyorlar. Aslında bu telafi edilebilir bir şey. İnsanın özgüvensiz ya da özgüvensiz demeyeyim, özgüven eksikleri olduğunu farkında olması büyük bir adım. Bunları telafi etmek için biz de elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü biz yol arkadaşlığı yapıyoruz biliyorsunuz. Evet. Biz insanlara hani nasıl davranacaklarını ya da ne yapmaları gerektiğini söylemekten ziyade daha çok böyle güçlü sorular sorarak onlara kendilerinin fark etmesini sağlayacak şekilde yaklaşımlarda bulunuyoruz. Peki danışanlarınızla ilgili bir örneğiniz var mı bununla ilgili? Var, evet, bir tane danışanım mesela boşanmıştı ve aldatılmıştı. Çok büyük bir kırıklık. Evet, çok büyük bir özgüven sıkıntısı yaşıyordu ve bunu telafi etmek istiyordu. Çok üzgündü. Onunla çok güzel çalışmıştık mesela. Peki sonrasında o özgüvenin yerine gelmesi ne kadar bir zaman sürdü? Kişiye ne kadar göre zaman? değişiyor Evet, onu açıkçası, soracağım. evet. Ama yine de vardır bir aradaki bir mesafeniz diyebilirsiniz. Mesela 3 aydan sonrasında daha iyi oturuyor. Bir sene içerisinde toparlayabiliyoruz. Çünkü seyirciler merak edecektir illaki. Tamam, evet farkındalığım oldu. Bende bu konuda bir eksikliğim var ama acaba ben ne kadar süre içerisinde sağlıklı bir özgüvene kavuşabilirim? Çok haklısınız. Şöyle oluyor aslında. Kişi kendine karşı ne kadar dürüst olursa o kadar hızlı yol alıyor. Çünkü aslında özgüvende insanın kendine gerçekçi yaklaşması çok önemli. Olayın üstüne ne kadar gerçekçi giderseniz, kendi eksikliklerinizi ne kadar iyi tanır ve gerçekçi yaklaşırsanız
kadar daha hızlı yol alabiliyoruz diyebilirim aslında. Evet, burada haklısınız gerçekten. İlişkilerde de öyle değil mi zaten Selin Hanım? İlişkilerde özgüvenin üzerine mi oturmalı bir ilişki? Sizce ne düşünüyorsunuz? Tabii ki onun üzerine oturmalı. Çok fazla parametre var ilişkilerle ilgili. Zaten bütün Maalesef. hayatımız ilişkilerden oluşuyor. Bakın Evet. ben sizin yanınıza geldim. Kısa bir süreliğine de olsa bir ilişkimiz oluşuyor değil mi? Evet. Yüzeysel de olsa ama bunların derinleri de var tabii ki. Özgüven şöyle artık tercih edilir bir yön haline geldi insanlarda. Hani örnek veriyorum, romantik ilişkilerde partner seçiminde özgüvenli olanı tercih ediyor insanlar, biliyorsunuz ki. Bu da sosyal ilişkileri ve ekonomik ilişkileriyle çok fazla doğru orantılı oluyor kişinin seçimlerinde. Peki yine ben size tecrübelerinize dayanarak soracağım. İlişkilerde özgüven kaybı olduğunda hangi alanlarda genelde daha çok karşılaşıyorsunuz? Nelerde sorun var? Bu ara çok fazla reddedilme korkusu oluyor. Bir de daha çok ayrılıklar ve boşanmalardan sonra tekrardan adım atma kaygısı. Bunlarla ilgili çok fazla... Evet, aldatılmalardan sonra büyük ihtimal güven kaybı. Evet, çok Değil büyük mi? güven kaybı yaşanıyor. Çok doğru söylüyorsunuz. O aslında güven kaybı Selin Hocam karşı tarafa mı yoksa kendindeki güven kaybı mı? Burada nasıl açıklarsınız? Kendim çok merak ederek soruyorum. Aslında güven tamamıyla bizimle ilgili. Kendimize ne kadar güvenirsek karşıya da o kadar doğru orantılı olaraktan güvenebiliyoruz. Ama güven kaybı yarattılar orada. Biz tekrar Evet. farklı bir kişiye nasıl güveneceğiz? Şöyle bakacaksınız, o artık o kişi değil. Bu bambaşka bir kişi, bambaşka bir yol ve bambaşka bir hikaye. Burada aynı şeyin olacağı diye bir durum söz konusu değil. Yani yeniye adım atabilmek ve cesaret edebilmek çok önemli. Öncesini kabullenmemiz lazım gibi. Tabii, demek yani lazım. sonuçta o da bizim yaşadığımız bir deneyim diyeceğiz. Peki bu eksiklikler nasıl telafi edilir? Nasıl telafi ediyoruz bu özgüvensizliği? Yine kendimiz üzerinde çalışacağız. Ben daha çok hani danışanlara yazarak çalışmalarını tavsiye ediyorum kendileriyle ilgili. Kimle ilgili ne düşündüklerini yazarak ya da kendileriyle ilk önce kendileriyle ilgili neler düşündüklerini, durumlarda nasıl tepki verdiklerini, nasıl davrandıklarını yazarak, görerek hani orada küçük bir dönüşüm başlatabiliyoruz aslında. Sonrasında da yine özgüven üzerine çalışmalar yapmak için hedef koyuyoruz mesela ya da yetenekleri üzerinde çalışıyoruz. Yani şöyle, kayıp ve eksikler değil de aslında nelere sahibiz onların önce bir farkına vardık. Bardağın dolu tarafına bakmak gibi bir şey. Aynen öyle. Peki Selin Hanım, sizin bu zamana kadarki tecrübelerinize tekrar dayanarak soracağım açıkçası. Nasıl bir plan şeklinde ilerliyorsunuz? Bir danışan size geldiğinizde dedi ki Selin Özen'le bir görüşme ayarlayacağım. Kendimde bir psikolojik manda, bir vücutsalda, fizikselde bir sıkıntı duyuyorum. Ve beni gerçekten yakalasın, bir koçlukla devam etsin. Size gelinen danışanlarda nasıl bir süreçle ilerliyorsunuz? Şöyle, ilk önce tabii ki temasa geçiyorlar ve bir ön görüşme yapıyoruz. Orada birbirimizi tanıyoruz. Beraber çalışıp çalışamayacağımıza bakıyoruz. Nasıl bir yol alabiliriz? Ya da en önemlisi aslında şu, ben o kişi için yararlı olabilecek miyim? Oraya bakıyorum tabii. O da benimle bu yola girmek istiyor mu? Sonra beraber kararlaştırıyoruz ve seanslarımıza başlıyoruz. Ve ilk önce hani ne üzerine konuşmak istersiniz? Buraya neden geldiniz diye soruyoruz ve hikaye orada başlıyor. Sonrasında tabii bunun içerisinde çok farklı teknikler var, yaklaşımlar var. Onları kullanaraktan da kişiyi gelmek istediği noktaya getirmek için elimden geleni yapıyorum. Kaç yaş aralığında genelde? Şöyle, danışanlar genelde 30 yaş civarı. Farkındalık başladıktan sonra aslında. Evet, biraz Değil öyle mi? diyebiliriz. 30 yaşına kadar insan gençliğini tamamıyla verip çok düşünemeden 30 yaşında artık sorumluluk sahibi olarak bir ampul yanıyor derim ben her hepimiz zaman de öyle buna. olmuyor mu? Evet. Yani. 30 yaşından sonra farkındalıkla acaba ben bu muydum? Şimdi nasıl davranacağım? Aslında bu doğruymuş şu anki davranışım gibi. Bunlara da yön vermiş oluyorsunuz. Evet, aslında şöyle oluyor. Bu saatten sonra aslında böyle yapsam kendim için daha iyi olacak ve daha huzurlu bir mental sağlıkta ilerleyeceğim şeklinde. Artık 30'undan sonra insan biraz daha huzur tarafında kalma çabasında, değil mi? O çok macera ya da kendini çok fazla yormak istemiyor insan. Kesinlikle, aynen. Eklenen sorumluluklardan da kaynaklanıyor olabilir ama. Tabii, mutlaka. Selin Hanımcığım, peki son soru olarak size soracağım. Buradan 8'de sağlık seyircilerine özgüvenlerini eksik olup olmadığını ya da tamamlamak için bir adım, sadece bir iki cümleyle ne yapması gerektiğini söyleyebilir misiniz? Tabii ki, bunu hep söylüyorum. Etraflarında çok kıymet verdikleri 3 kişi olabilir, 5 kişi olabilir. Onlara kendileriyle ilgili
neler düşündüklerini sorsunlar ve sizce benim zayıf yönlerim neler ya da güçlü yanlarım neler görüyorsunuz? Bunları benimle paylaşır mısınız dürüst bir biçimde? Ben de eleştiriye açığım, lütfen gerçekçi bir yol izleyelim diye sorsunlar. O tabloda çok fazla şey keşfedebilirler kendileriyle Aslında ilgili. sadece aynaya bakmak yerine biraz da dışarıdaki görüşlere, dış gözlere de, dış seslere de açmak lazım diyorsunuz. Tabii aynen. Çünkü biz kendimiz göremiyoruz bazen. Farklı perspektiflerden Gerçekten değişik çok izlenimler haklısınız. elde edebiliriz. Gerçekten çok güzel bir konuydu. Bu konuyu seçtiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Çok da teşekkür güzel, detaylı şekilde açıkladınız. Çok sağ olun Selin Hanımcığım. Özgüvenin en başta en sağlık olduğunu öne koyup ondan sonra hayatımıza geri kalanların devam etmesi gerektiğini tekrar bize hatırlattığınız için çok teşekkürler. Ben çok teşekkür Çok sağ olun. Bugün bizlerle profesyonel koç Selin Özen beraberdi ve bizlere özgüven konusunda detaylı bilgiler verdi. Kendisine tekrar teşekkür ederiz. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor.